Sevgili bibliofiller, kitap kurtları, hepinize selamlar. Bugün Frank Herbert kitaplığından Hellstrom's Hive hakkında konuşacağız. Daha önce Frank Herbert bibliografyasının 2. bölümünde de kısaca değinmiştim. Ayrı anlatmak istediğim Frank Herbert eserlerindendir diye. Bu daha önce Project 40 adıyla Galaxy dergisinin Kasım 1972 Mart 1973 arası sayılarında yayınlanmış ve 1973'te de yayınlanmış bir roman. Türkçe'ye çevrilmemiş. Ana hatları itibariyle hayatlarının sosyal bağları güçlü, iyi organize olabilen böcek türlerine uyarlamış gizli bir insan topluluğuna odaklanmış. Bunlar aslında içeriden bakılınca muhteşem bir düzen. Her şey tıkırında ama aslında öyle değil. Korkunç derecede zorba bir sistem. Şunu da ekleyeyim. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre Frank Herbert bu romanını 1971 yapımı The Hellstrom Chronicle diye bir belgeselden ilham almış. Yani adından da belli. Bu belgeselde anlatıcı var, kurgusal karakter. Doktor Niels Hellstrom. Aynı isime kitapta da rastlıyoruz. Ben izlemedim bu belgeseli ama online olarak erişime açık. YouTube'da var. Merak eden izleyebilir. Şimdi kitaba geçelim. Romanın girişinde Amerikan devletinin gizli bir operasyon birimi olarak anladığım bir teşkilat var. İngilizce metinde sadece The Agency olarak geçiyor. Yani bu ajans da demek olur. Basın ajansı gibi. Ama bunun devlet kurumu anlamı da var. Bunlar ülkede bir teknolojinin geliştirilme çabalarından haberdar oluyorlar. Fakat bunu incelediklerinde silah olabileceğine dair de şüpheleniyorlar. Tabii devlet kontrolünde olmadığı için. Yapılan araştırmada işin ucu Oregon'daki bir çiftliğe gidiyor. Doktor Niels Hellstrom diye bir adam buranın sahibi. Kendisi hem böcek bilimci hem de belgesel yapımcısı. Teşkilat bu bölgeyi araştırmak için ajanlar yolluyor. Fakat bunlar ortadan kayboluyorlar. Aslında Hellstrom'un karşı casusluk birimi ajanları tarafından öldürülüyorlar. Sonra daha fazla ajan yolluyorlar ve buranın ne olduğunu öğreniyorlar. Burada 50 binlik bir hibrit grup var. İnsan böcek melezi. Bunlar kovan benzeri bir yeraltı topluluğunda yaşıyorlar. Çok büyük bir mağara sistemi var. Sonra bu Doktor Hellstrom biyomühendislik teknolojisini geliştirmesi sayesinde meğersem 100 senedir yaşıyormuş ve bu süredir Kovan'ın liderliğini yapıyor. Kovan'da insanlığa dair bütün ahlak kuralları yok edilmiş. Burada önemli olan bir şeyin Kovan'ın çıkarına mı yoksa zararına mı olup olmayacağıdır. Nedir? İşte mesela cinsellik, yani çoğalma. Bu kovanın hayrına mıdır, şerrine midir gibi. Casuslar ayrıca bu kovanda böceklerin insanlığı yok edecek gizli bir silah da geliştirdiklerini görüyorlar. Romandaki olayı anlatanlar hem devlet teşkilatının ajanları hem de Hellstrom'un kovandaki birkaç yüksek rütbeli kovan üyesi. Bunların bakış açılarıyla anlatılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere böcekleri model alan bir topluluk bu. Nedir bu sosyal böcekler? İşte karıncalar, arılar ve termitler. Bu toplulukta her üye yapacağı görevi için yetiştiriliyor. Aynı zamanda bu kovanda tam böceklerin yapısına benzemeyen bir şey de var. O da kovan topluluğu liderlerine iç baskı uyguluyor. Özellikle genişlemek istedikleri ve sıkıntılı zamanlarda yeni koloniler kurarak yeni bir düzen başlatma eğilimleri var. Yani bu da Doktor Hellstrom'u sürekli uğraştıran bir mesele. Son olarak şunu da ekleyeyim. Kitabın yazıldığı dönem için zaten bariz bir şey bu. Ama günümüzden bakılınca Soğuk Savaş döneminin de kitapta izlenimi var. Yani aslında devletin araştırdığı bu kovan ile komünizm sistemiyle yönetilen bir devlet arasında bir bağ da kurulmuş. Şimdilik benden bu kadar. Başka ekleyecek bir şey kalmadı. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.